arkadaşlar, ben Deniz Hayret İsmail. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar, bugün sizlere 4000 dakika nasıl yapılır, kuralları nedir, 12 ayda 4000 dakikayı nasıl doldururuz, neler yapmak lazım, neler yapmamak lazım, bunları konuşacağız. Bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Bununla ilgili sorular geliyor çünkü çevremden. Şimdi işin bir kuralı var. Hani dedik ya, YouTube çakallık istemiyor arkadaş. Çakal olmayacağım. Tamam mı? Yok çakallık. No çakal. No çakal, no problem. O yüzden öncelikle çektiğimiz videolar bir kere arkadaş kaliteli olacak. Tamam mı? Güzel videolar çekeceğiz. İnsanların ilgisini çekebilecek videolar çekeceğiz. Ondan sonra geri kalan birkaç teknik mevzu var. Onlara gireceğiz. Şunu belirteyim 4000 dakika olayında. Hani 12 ayda bir, 12 ayın toplamında 4000 dakika olması, 4000 saat dakika diyoruz. 4000 saat olması gerekiyor ama nasıl? Şimdi bazı arkadaşlar şöyle zannediyor sanırım ve yanılgıya düşüyor. Hani 12 ay doldu, 4000 saat değil de 3800 saat hop YouTube bunu sıfırlıyor. Hadi bakalım bir daha başlıyorsun. Böyle mümkün mü? Yani bu şekilde zaten gidemezsin de. Öyle değil arkadaşlar. Bakın. İyi bakın bir şey bölümüne girdiğinizde, analiz bölümüne, YouTube stüdyoya girdiğinizde diyor ki son 12 ay, son 365 gün. Yani son 12 ayınızda yaptığınız dakikalara bakıyor sizin. Yani diyelim ki siz Ocak ayında, 2018'in Ocak ayında başladınız. 2019'un Ocak ayına geldiniz. Ama gelelim 4000 saat değil de 3500 saat oldu. Bunu silmiyor. Şubat'a geldiniz. Sizin 2019 Şubat'tasınız. 2018 Ocak'ta çektiğiniz videoları saymıyor. Çünkü 12 ay geçti ya, 13. ay oldu artık. Ya bu şekilde son 12 aya bakıyor işin özü. Ona göre algoritma bunu hesaplıyor. Dolayısıyla siz durmadan çekmeye devam edin. Durmadan çekmeye devam edin. Bu işler düzene girecektir. Ama neler yapmanız gerekiyor? Şimdi nasıl videolar yüklemeniz gerekiyor? Dedik ya, öncelikle kaliteli video çekeceksiniz. Ama yine bir takım şeyler yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Şimdi en çok herkesin yaptığı şey film. Evet, sinema filmleri yüklemek. Açıkçası ben sinema filmi yüklemeye karşıyım. Burada çok seçici olmaya çalışıyorum ve bugüne kadar 195 tane videom var. Bu 195 videoda sadece bir tane videom var. Sinema filmi. Onu da yeni yükledim. Hani bir arkadaşım ısrarla dedi ki hani yükle. Ben hem deneyeyim, bir göreyim ne gelecek diye bakmak istedim. Hem de bir göreyim istedim kendi kendime. Evet. Bir tane video koydum ama şunu iyi biliyorum. Dakika yapacağım diye arka bir yıl film koyduğunuz zaman yine aynı yere geliyoruz. Para kazanma özelliğin açıldıktan sonra o filmlere pat telifler sıralanabiliyor arkadaşlar. O yüzden filmler önemli. Hit filmler bilhassa sıkıntı yaşatabiliyor. Zaten para kazanamıyorsun bunların çoğundan. Para kazanma özelliği açılmadan önce telif gelmeyebilir. Tekrar söylüyorum. Para kazanma özelliği açılınca telif pat diye gelebiliyor. Belki 3-5 filmde sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Ama sırf film üzerine yoğunlaşmıyoruz. Onun dışında arkadaşlar 4000 saat doldurmanın birkaç güzel yolu var. Gündemi takip ediyoruz. Evet, gündem videolarını takip ediyoruz. İşte haberleri izlediniz, magazin programları izlediniz. Orada bir olay olmuş. Evet, o olayı arkadaşlar takip edip yapıştırdığımız anda pat izlenmeler artar. Baktığınız zaman bu videoların bir kısmında telif yemişsinizdir. Ama videodan para kazanamazsanız telif sahibi izin veriyor gibi ibare çıkar. Onunla ilgili ayrıca konuşacağım. Ama o videolar sizi hem tavan yapar, takipçisi çoktur, size abone getirir, size dakika yazar. Bunları yapabilirsiniz. Hit videolar vardır. O hit videoları trend kısmından bulup oradan bir şeyler koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi dikkat edin. Bununla ilgili büyük telifler yememeye çalışın. Çok aşırı hit videoları yüklememeye çalışın. Onun dışında dakika kısmının yine söylüyorum en güzel yolu özgün videolar.
kendi videolarınız, kaliteli videolarınız. Çünkü burada bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın, kendimden bahsedeyim ben burada. 9 ay oldu, 9 ayı geçtim. Efendim ilk 3 ay biraz güzel videolar yükledim. İzlenme yapmaya başladı. Sonra yazın 3-4 ay hiçbir şey yüklemedim. Bu yeni 2018'in Eylül ayında tekrar ilgilenmeye başladım. Ve bir anda benim videolarım patır 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 izlenmeye başladı. Bir anda abone sayım yükselmeye başladı. İşte Eylül ayında 700 küsur abonem vardı. Eylül ayına girdim. Şu an Kasım ayının sonuna geliyoruz. Eylül ayına girdim. Videolar tavan yaptı. Abone sayısı şu anda 1500'ü buldu ve her gün 3 tane, 5 tane, 10 tane durmadan abone gelmeye başladı. Ve bununla ilgili ben abone kasmak için herhangi bir ekstra bir çalışma yapmıyorum. Dakika yüklenmesi için ekstra bir yola girmiyorum. Yaptığım tek şey video yüklemek. WhatsApp grubundayım. WhatsApp grubunda birlikte destekleşmeye çalışıyoruz. Bunun dışında hiçbir şey yapmıyorum. Sabırlı olacağız. Sabırlı olacağız. Sabırlı olduğumuz zaman bu iş gelecek. Yani ben videoyu attım, izleme gelmiyor. Ben videoya koydum, abone olmuyor. Hadi yapayım, hadi 3 hafta, 5 hafta, 2 ay içerisinde olsun bitsin istiyoruz. Ama değil. Sağlam zeminler üzerine bir kanal yapmak istiyorsanız sabırlı olacaksınız. Kendi videolarınızı koyacaksınız. Yahut da emek sarf edeceksiniz. Çevresiz bir yığın video var. Bende de var mesela komedi videoları var. Onları kendime çevirip bir şekilde yayınlıyorum. Onlar da mesela artık iş yapmaya başladı. Neden? 200'e yakın video yüklemişim. Aradan uzun zaman geçmiş. Dünya yorum var, beğeni var. Artık sizi YouTube yavaş yavaş diyor ki evet diyor. Bu arkadaş diyor kanalıyla ilgileniyor. Arkadaşlar YouTube ilgilenilen kanalları seviyor. Algoritma buna göre hazırlanmış. O yüzden kendini sevdireceksin YouTube'a. Bunun için de uzun süre emek vereceksin. Güzel videolar atacaksın. Kendi çalışman olan videoları atacaksın. Ve bir süre sonra artık hak etti diyor YouTube. Seni koyuyor bir videoların altına yerleştiriyor. Sen de başlıyorsun pat 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 yürümeye. Emin olun 8 ayda 25.000 civarında bir dakikam vardı. Ama bir ayda 100.000 dakika yapmışım. Yani 8 ay nere? Yani 20 gün, bir ay nere? O yüzden ben bile şaşırdım ve bunun böyle olduğunu görünce ben daha fazla ilgi göstermeye başladım. İlgi gösterdikçe dakikalar tavan yaptı. Evet, korkmayın, endişe etmeyin, çalışın, sabırlı olun, güzel videolar, çakallık yapmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Bendeniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.